Merhabalar değerli dostlar. Mutlak butlan kararı çıktı. Tabii çıkar çıkmaz piyasalar allak bullak oldu. Normalde bu tip kararlar gün içinde açıklanmazdı ama bu sefer gün içinde açıklandı. Hatta beklendiğinden daha erken açıklandı diyebilirim. Bir karar geldi. Yani Finansal İstikrar Komitesi'ni acilen toplayacağız diye. Herkes düşündü acaba ne karar çıkabilir diye. Biz akademide çok açık tartışmaya alışkın olduğumuz için aynı şeyi sosyal medyada yapınca acayip böyle tepkiler oluştu. Mesela neler olabilir dedik. Yarın eğer çok ciddi bir satış gelirse borsa seansı iptal olabilir. Hocam işte depremde iptal olmadı ama bilmem ne, ya sanki her sabah yeni bir şeye uyanmıyorsunuz. Eski alışkanlıkları hatırlatıyorsunuz. Neyse. Ya sanayisizleşmeye doğru gidiyoruz deyince sesiniz çıkmıyor. Ama borsadaki 3 kuruş para için hemen ayaklanıyor insanlar, vallahi inanamıyorum. Neyse, döviz rezervlerinden daha fazla satış yapmamak için 1 Haziran'da kadar piyasalar bu pazartesiden itibaren tatil edilebilir dedik. Faiz yükseltilmez şu aşamada, çok düşük ihtimal ama olursa şaşırmaz dedik. Bu kadar basit yani. Bunlarda bir şey yok ki. Ama anladım ki ya epey de açıkçı varmış. Ondan sonra ya sen ne diyorsun kardeşim, işte bunları dinlendirme vesaire, birçok böyle itiraz sanki ben söyleyince oluyor. Bazen aslında şöyle diyoruz, biz söyleyince olmasın diye de yapıyoruz, onu söyleyeyim. Yani mesela borsayı tatil etmek mantıklı bir karar değil. Neden? Çünkü arz talep dengesinin bir şekilde oluşuyor olması lazım. Yani hastalıkta, sağlıkta öyle deriz biz. Ama tabii bir force majeure durum varsa elbette ki böyle bir karar da alınabilir. Ancak dediğim gibi piyasaların sağlam ve işliyor halde olması lazım. Ama bilmiyoruz ki yani ekonomi yönetiminin hani panik durumda mı vesaire mi diye. Hani sürekli iyiyiz diyorlar ama panik kararlar alıyorlar çoğu zaman. Şimdi ardından da dedik ki bakın ihtimal ihtimaldir. Güçlüsü kuvvetlisi olmaz dedik, uyardık. Bunlar olabilir. O sırada Timothy Ash desteksiz bir şekilde salladı. Efendim işte güya mutlak butlan kararı Maliye ve Hazine Bakanı Sayın Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Sayın Karahan'ın İngiltere'deki toplantısının tam ortasına rast gelmiş. Saat itibariyle çok imkan dahilinde değil. Çünkü aramızda İngiltere ile saat farkı var, doğru, ama onu ekleyince de pek Timothy Ash'in dediği tutmuyor. O seviyor böyle şeyleri. Kimin şeyidir, piyonudur onu bilemiyoruz ama borsada eğer herhalde satış olursa diye borsadaki devre kesiciyi herhalde garantiye almış durumdayız. Çünkü fazla satış olunca hemen devre kesici ortaya çıkıyor ve borsada işlem olmuyor. Dolayısıyla bakalım ne olacak. Yani faiz yükseltmesi bir mesaj olurdu. Ama bana kalırsa carry trade'çilere para kazandırmaktan başka bir işe yaramazdı. Sonunda ne oldu? Hiçbir karar çıkmadı. Çok ilginç. Yani acilen toplandık 8.30'da. Merak etmeyin işte ondan sonra son derece etkili kararlar alacağız falan gibi bir intiba yaratıldı. Ama hiçbir karar çıkmadı. Belki ekonomi yönetimi şöyle düşünmüş olabilir. Ya neye dokunsak taş oluyor, neye dokunsak bozuyoruz. Bu sefer hiç dokunmayalım. Belki kendiliğinden düzelir diye bana mantıklı geldi yani. Çünkü hakikaten neyle ilgili bir söz sarf etseler tersi oluyor. Neye dokunsalar bozuyorlar ve neyle ilgili bir açıklama yapsalar ortalık darmadağın oluyor. Dolayısıyla burada ekonomi yönetimi bence mantıklı olan kararı verdi. En iyisi biz hiçbir şeye dokunmayalım dedi. Haftaya da sanıyorum herkes bayram tatili moduna gireceği için ve takasla alakalı açıklamalar da yapıldığı için herhalde Borsa İstanbul en azından oradaki yatırımcılar bu kadarla atlattık diye sevinecekler. Ama anladığım kadarıyla bu mutlak butlan kararından sonra hem iç siyasette hem de yeni oluşumlarla alakalı birçok gelişme olacak. Yani siyaset iyice bu yaz ısınacak gibi geliyor. Bu arada tabii ki çeşitli kesimlerden gelen yurt içi yurt dışı ondan sonra tepkilere bakmak lazım. Ama ekonomi yönetimi bir nabız yokladı. Ondan sonra buna İngilizce hani testing the waters derler. Hani girmeden evvel suya bir ayağınla bir bakarsın. Baktılar ya boş ver, buraya biz hiç müdahale etmeyelim, zaten işten çok anlamıyoruz. Ondan sonra elimizi yüzümüze bulaştırmayalım dediler. Bence en mantıklı kararı da almış olabilirler bu şartlar altında. Bakalım ne olacak.
bekleyelim.